1994 Dünya Kupası finali İtalya-Brezilya arasında oynansa da Roberto Baggio vakası gündemden hiçbir zaman düşmedi. İtalya'nın yıldız futbolcusu Roberto Baggio'nun Brezilya ile oynanan final maçının seri penaltı atışlarında topu üstten out'a atarak kupayı rakibine hediye etmesi ve ülkesini derin bir yasa boğması futbol tarihinin unutulmazlarından biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya ile İtalya karşılaştı. 120 dakikası 0-0 berabere biten final karşılaşması Dünya Kupası tarihinde ilk kez penaltı atışlarına kaldı. İşte o an kaderindeki şanssız talihi ağlarını sarmaya başlamıştı. Seri penaltılarda Brezilya 3-2 öndeyken İtalya'nın en büyük yıldızı ve turnuva boyunca takımını sırtlayan Roberto Baggio 5. ve son penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Ne yazık ki Roberto Baggio'nun vuruşunda top üst direğin üzerinden out'a gitti. Bu atışla birlikte Brezilya 4. kez Dünya Kupası şampiyonu oluyordu. Roberto Baggio penaltıyı kaçırdıktan sonra elleri belinde, başı önde, boş gözlerle sahaya baktığı o ikonik duruşu futbol tarihinin en akılda kalıcı ve dramatik görüntülerinden biri haline geldi. Yıllar sonra 1994 finalinde kaçırdığı unutulmaz penaltı için hislerini dile getirdiğinde takımımı Dünya Kupası finaline götürdüğümde çok mutluydum. Futbolun kalbimi kırdığı gün Dünya Kupası finaliydi. Daha önce kimseye söylemedim ama hala o penaltı nedeniyle kendimi kötü hissediyorum. Eğer futbolda bir kuralı değiştirebilecek olsaydım kesinlikle penaltı vuruşlarından kurtulurdum ifadeleriyle açıklayan Roberto Baggio penaltılardaki şanssızlığını böyle dile getirdi. Kaçırılan tek bir penaltı görkemli bir futbol kariyerinin önüne geçer mi? Buna evet demek Roberto Baggio'ya, kariyerine ve başardıklarına çok büyük haksızlık olur. Ancak şöyle de bir gerçek var. Aradan yıllar geçse de Roberto Baggio denilince akla ilk olarak 1994 Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı gelecek. Hem de İtalya'yı finale kadar taşıyan Roberto Baggio uzun yıllar sonra ülkesi tarafından affedilse de o asla kendisini affetmeyecekti. Yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.